Bugün mutfağımızda mayalı pişi hazırlayacağız. Malzemelerimiz 2 bardak ılık süt, 4 bardak un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, kızartmak için sıvı yağ. Mayalı pişi için sütümüzü biraz ılıttık. İçine toz şeker atıyorum ve mayayı atıyorum. Hafif karıştırıyorum. Bu mayanın biraz kabarmasını bekliyorum. 2-3 dakika kadar bekleyip kabartacağım mayayı. Mayayı atmıştık ılık sütümüzün içine. Bu arada sütümüzü de ocakta ılık hale getirmiştik. Şekerli sütün içine mayayı attık. Hafif kabardı. Şimdi artık unlarımı, 4 bardak unumu ilave edeceğim. Ayrıca tuzumu da ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Bu hamur da yine çok katı bir hamur olmayacak. Yumuşak, ele yapışır bir hamur olmasını istiyorum. Güzel kabarması için pişinin. Yumuşak bir hamur oluşturacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Ele yapışır bir hamur oldu. Korkmayın, ele yapışması gerekiyor zaten güzel kabarması için. 5 dakika falan yoğurdum. Biraz özdeşleşti. Elimizde hamurlar var. İstersek bıçak yardımıyla onları alıp hamurun içine ilave edebiliriz. Ya da yıkayabiliriz. Kendi arzunuz bilir. Şimdi hamurumuzun üzerine streç filmle kapatalım. Ayrıca bir de sofra beziyle, herhangi bir örtüyle kapatarak bunu 1 saat, 1,5 saat mayalanmasını sağlayacağım. Hamurumuzu örttük. Sıcak bir ortamda beklemesini 1 saat ya da 1,5 saat aralığında bekleteceğim. 1 saatte de olabilir. Hamura bakıp hamur 2 katı bir büyüklüğe erişmişse 1 saat sonra da pişirmeye başlayabiliriz. Mayalı pişimiz 1 saati geçkin bir zamandır bekledi. Bayağı güzel mayalandı. Açıyorum streç filmini. Ele yapışan bir hamur olduğu için şekillendirme de kolay olsun diye sıvı yağla şekillendireceğim. Ve bir başka tabak alıyorum. O başka tabağımıza birazcık dediğim gibi hani şekillendirme kolay olsun diye hafif yağ alıyorum o tabağa. Elimde yağlı. Ara sıra bu yağı kullanacağım. Şöyle ceviz büyüklüğünde ya da biraz daha büyük bir parça alıp şöyle elimde açıyorum. Bu hem açıp hem kızartma aynı anda yapabiliriz. Çok fazla da bastırmıyoruz. Çok ince yapmıyoruz. Şöyle elimle hemen şöyle kenara koyuyorum. Bizim evdekiler peynirli de seviyor bu pişiyi. Mayalı pişiyi. Peynirli de yapıyorum ara sıra evdekiler sevdiği için. Onu da nasıl yapıyorum? Biraz hafif inceltiyorum. Çünkü çok kalın olursa içi hamur kalabilir diye. Şöyle peynir koyuyorum ortasına. Kapatıp elimle çok güzel bastırıyorum kenarlarına. 2 tane de şimdi böyle hazırlayalım ve kızartmaya başlarız. Hazırladığım hamurları kızgın yağa atıp kızartıyorum. Bir tane de peynirli atıyorum. Hem hazırlayıp hem kızartılabilir. Yağlı olduğu için şekillendirmek kolay. Çok zor olmaz. Kızaran pişilerimizi havlu kağıt üzerine alarak yağlarını çekmesini istiyorum ve bütün pişilerimi aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Mayalı pişilerimizi kızarttık. Sıcak sıcak servis edilmesini tavsiye ederiz. Afiyet olsun.